Merhabalar. Bugün belki de yazılmış en etkili ekonomik analizlerden birine, Karl Marx'ın başyapıtı Kapitale derinlemesine bir bakış atacağız. Odak noktamızsa kitabın o meşhur bölümü, sanayi devriminin motoru olan makineler ve modern sanayi. Bu konu, inanın, günümüzün otonasyon ve yapay zeka tartışmalarına bile hala ışık tutuyor. Bakın, Marx analizine hiç beklenmedik bir yerden dönemin en büyük liberal düşünürlerinden John Stuart Mill'in bu sarsıcı alıntısıyla başlıyor. Daha ilk cümleden bir paradoksla karşı karşıyayız. Madem teknoloji emeği hafifletmek için var, neden bunu başaramadı? İşte bu da bizi incelememizin temel sorusuna getiriyor. Yani eğer amaç insanın yükünü almak değilse, teknolojinin kapitalist sistem içindeki asıl rolü, asıl işlevi ne? Haydi gelin, Marx'ın bu soruya nasıl cevap verdiğini adım adım birlikte inceleyelim. Marx'ın bu oldukça yoğun analizini daha rahat anlayabilmek için onu 5 temel başlığa ayırdık. Tamam, ilk olarak Marx'ın makine derken neyi kastettiğini çok net bir şekilde anlamamız lazım. Çünkü onun tanımı bildiğimiz tanımlardan biraz farklı ve tüm argümanı aslında bu tanım üzerine kurulu. Marx için bir makineyi tanımlayan şey, buharla ya da suyla çalışması falan değil. O tür tanımları bir kenara bırakıyor. Kilit nokta şu: eskiden işçinin bizzat kullandığı o alet var ya, işte o alet artık işçinin elinden alınıp bir mekanizmanın parçası haline geliyor. Devrimci olan şey tam da bu. Çünkü bu olduğunda artık insanın hızı, dayanıklılığı gibi bedensel sınırları ortadan kalkmış oluyor. Marx'a göre gelişmiş bir makina sistemi 3 temel parçadan oluşur: gücü sağlayan motor, bu gücü aktaran iletim mekanizması ve asıl işi yapan iş makinası. İşte sanayi devrimini ateşleyen de bu üçüncü kısım. Çünkü iş makinası doğrudan insanın yerini alan, aletleri bizzat kullanan o mekanizmadır. Peki bu tekil makinelerden yola çıkıp bugünkü bildiğimiz o devasa fabrika sistemine nasıl gelindi? Gelin şimdi bu sürece bakalım. Sistem zamanla evriliyor. Önce aynı türden makineler bir araya toplanıyor, sonra birbirini tamamlayan farklı makineler bir sistem oluşturuyor ve en sonunda fabrikanın kendisi adeta tek bir vücut gibi çalışan devasa bir otomata dönüşüyor. İşte bu evrimin sonunda Marx'ın nesnel üretim organizasyonu dediği yapı ortaya çıkıyor. Artık üretimin mantığı bir ustanın kişisel becerisine, yani öznel bir şeye değil, makine sisteminin bilimsel, hesaplanabilir ve nesnel mantığına dayanıyor. Ve işçi de bu devasam organizmanın bir uzantısı, bir parçası haline geliyor. Şimdi analizin ekonomik kalbine, ilk başta kulağa oldukça garip gelebilecek bir iddianın olduğu kısma geldik. Marx'ın emek değer teorisine göre bir ürünün değerini yaratan tek şey onun üretimine harcanan canlı emektir. Bu yüzden bir makine ne kadar karmaşık olursa olsun kendi başına yoktan yeni bir değer üretemez. O sadece bir araç. Peki makine ne yapıyor o zaman? Çok basit. Kendi yapımı için harcanmış olan emeğin değerini, yani kendi maliyetini, çalıştığı süre boyunca, yıprandıkça ürettiği ürünleri azar azar aktarıyor. Tıpkı bugünkü muhasebede bildiğimiz amortisman gibi. Makinenin toplam değeri çok yüksek olabilir, evet, ama ömrü boyunca on binlerce ürün ürettiği için her bir ürüne aktardığı değer küçücük bir parça oluyor. Bu da ürünü ucuzlatıyor. İşte tam bu noktada asıl can alıcı soruya geliyoruz. Bir kapitalist için bir makineye yatırım yapmak ne zaman mantıklıdır? Marx'ın cevabı çok net. Ancak ve ancak makinenin fiyatı yerini aldığı işçilere ödeyeceği toplam ücretten daha azsa. Yani meselenin özü genel olarak emeği azaltmak değil, spesifik olarak ücreti ödenen emeği azaltmak. İşte bu soğuk, ekonomik mantık, iş gücü için çok ağır ve çok doğrudan sonuçlar doğuruyor. Makinelaşmanın belki de en acımasız sonuçlarından biri, kas gücünü büyük ölçüde önemsiz hale getirmesiydi. Bu ne demek? Sermayenin artık daha önce iş gücü piyasasında olmayan kadınları ve çocukları da kitlesel olarak işe alabilmesi demek. Sonuç ne oldu peki? Eskiden bir erkeğin ücretiyle geçinen aile, artık hayatta kalmak için bütün fertleriyle çalışmak zorunda kaldı. Bu da genel ücret seviyesini yerle bir etti. Marx bu durumu çok sert bir dille ifade ediyor. İşçi, diyor, kendi karısını ve çocuğunu sermayeye satan bir köle tüccarına dönüştü. Bu gazete ilanı durumu bütün çıplaklığıyla gözler önüne seriyor.
İlanda çocukların 13 yaşında olmaları değil, 13 yaşta görünmeleri isteniyor. Neden? Çünkü o dönemde çıkan ve daha küçük çocukların çalışma saatlerini sınırlayan yasaları delmek için. Bu yeni düzenin toplamsal bedeli korkunçtu. Gördüğünüz bu 26.125 sayısı, 1861 yılında sadece sanayi şehri Manchester'da her 100.000 doğumda yaşanan bebek ölümü sayısını gösteriyor. Dönemin resmi sağlık raporları bu akıl almaz oranı doğrudan annelerin fabrikalarda çalışmak zorunda kalmasına ve getirdiği sağlıksız koşullara bağlıyordu. İşte şimdi analizin en son ve belki de en kafa karıştırıcı, en paradoksal kısmına geliyoruz. Şimdi sermayenin kârını, yani Marx'ın deyimiyle artık değeri artırmasının iki temel yolu var. Birincisi iş gününü uzatmak. Buna mutlak artık değer diyor. İkincisi ise aynı sürede daha fazla iş çıkarmak. Yani emeği yoğunlaştırmak. Buna da göreli artık değer diyor. Başlangıçta makineler iş gününü insanüstü sınırlara çekmek için kullanıldı ama işçi mücadeleleri ve yasalarla iş günü kısaltılınca sermaye strateji değiştirdi ve ikinci yola odaklandı. Artık amaç daha uzun saatler değil, mevcut her bir saati son damlasına kadar sıkmaktı. Odak noktası emeğin yoğunlaştırılması oldu. Nasıl mı? Makinelerin hızını artırarak ve işçiyi o tempoya ayak uydurmaya zorlayarak. İşte bu %33'lük hız artışı tam da bu stratejinin somut bir örneği. Bu tablo o paradoksu inanılmaz bir şekilde özetliyor. Düşünün, teknoloji geliştikçe bir işçinin 12 saatlik vardiyada yürüdüğü mesafe 8 milden 20 mile çıkıyor. Daha da ilginci, iş günü yasal olarak 10 saate indiğinde o kaybedilen 2 saati telafi etmek için makineler daha da hızlanıyor, emek daha da yoğunlaşıyor. Yani iş gününün kısalması, teknolojik gelişimi ve işçinin üzerindeki baskıyı daha da tetikleyen bir faktöre dönüşüyor. Bundan 2000 yıldan çok daha uzun bir süre önce, Aristoteles, otomasyonun bir gün insanı kölelikten kurtarabileceği bir dünya hayal etmişti. Marx'ın 150 yıl önce yaptığı bu analiz bizi bugün durup kendi teknolojimize bakmaya zorluyor. Yapay zeka, robotik, otomasyon, tüm bunlarla nihayet Aristoteles'in o antik rüyasına mı yaklaşıyoruz? Teknoloji insanlığı zorunlu emekten kurtaran bir güç mü olacak? Yoksa Marx'ın kendi zamanında gösterdiği gibi içinde bulunduğu toplumsal ilişkiler değişmedikçe, teknoloji her şeyden önce kârı arttırmak ve sömürüyü daha verimli, daha derin hale getirmek için kullanılan bir araç olmaya devam mı edecek? İşte bu soru bugün de en az o zamanki kadar belki de daha fazla geçerliliğini koruyor.